Arkadaşlar merhaba. Değişik bir test çekelim dedim. Smart alacağım şimdi bir tane. Ford'u size arabanın ilk alım aşamasını göstereyim. Nasıl alıyoruz test arabasını? Burası Mercedes. Mercedes'in genel merkezi. Sizin isim neydi? Unutuyorum ben. Yunus Emre Bey. İmza attım. Güzel. Evet sıcak. Soğuturum ben şimdi. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ olun. Arabanın rengi çok güzel ya. Bu arada benim 2 tane Smart'ım vardı arkadaşlar. Bir tanesi 2004, bir tanesi 2008. Çok severim Smart'ı. Bunu ilk kez kullanacağım. Daha önce kullanmadım. Merak ediyorum. Göreceğiz bakalım. Biraz kullanalım. Ondan sonra deneyimleri paylaşacağım sizinle. Çağla ile yapacağım testi. Çağla gülüyor sadece. Başka bir şey yapmıyor. Gülme Çağla. Çağla kamera fobim vardı bana mı söyledin? Böyle kadınlara uygun bir araba olduğu için aslında Çağla'ya çekeceğim. Çağla'nın ehliyeti yok. Bir kadın gözüyle onun fikirlerini alacağız. Vay Çağla hemen ciddileşti. Çağla'ya çekim yapacağız dedim. Ondan sonra kısa bir hazırlık yaptı. 2 gündür hazırlanıyor. Çağla hep böyle. Kardeşim benim. Çağla benim aslında... Gel Çağla'cığım tanıtayım seni. Çağla benim kardeşim. Kardeş olsa sevilmez. Yok o başka bir şeydi. Yok. Kardeşim gibidir Çağla benim. Bir tanedir. Her şeyimdir. Bayağı konuşuyorsun ya Çağla sen. Biraz susarsan ben konuşayım biraz. Dın 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 dın. İşte araba bu. Bayağı büyük araba. Kaç metreydi Çağla bu? 2.96. Hiç hesapta çalıştın. Abi 3 metrelik araba işte ya. 3 metre bile değil yani. Baksana bayağı küçük. Evet Çağla Hanım. Beğendiniz mi otomobili? Güzel, şirin, minnoş bir otomobil. Arkadaşlar Smart ilk 98 yılında üretildi. Hatırlıyorsunuz o zaman göstergelerini falan da hatta Swatch tasarlamıştı otomobilin. Benim bayağı hoşuma gidiyordu. Senin var mıydı bir tane? Benim vardı. Bahsettim zaten. Gene söyleyeyim. Bir tane 2004 model vardı. Bir tane de 2008 vardı. 2004 model çok güzeldi yani. 2 önceki kasa. Onda Alcantara, koltuklar Alcantara'ydı, direksiyon Alcantara'ydı. Şu ön göğüs kaplaması Alcantara'ydı. Çok güzel görünüyordu. Müthiş bir arabaydı. Çok seviyordum. O turboydu. Daha güzel gidiyordu. Daha çok seviyordum o arabayı. İşte sonra aldığım 2008 olan atmosferikti. Atmosferik motor daha sağlam oluyor Smart'ta. Turbolar biraz sorun çıkartabiliyor o 2004 modeller falan. Benimki sorun çıkartmamıştı gerçi de. Sonra ikisini de sattım işte. Şimdi test aldık kendilerini. Bu kasa değişti. Bu kasa ilk olarak manuel üretildi. O yüzden Türkiye'ye getirmediler. Şimdi otomatiği geldi ve Türkiye'ye getirdiler. Bu Twingo bazlı bir otomobil. Ama yine motor arkada. Arkadan itiş. Motoru açılmıyor. Garip böyle bir şeyleri açılıyor da bayağı uğraşmanız lazım. Ben eskisiyle bayağı uğraşıyordum. O yüzden servise gidince açtırmak en doğrusu. Önde şey koyma, işte silecek suyu koyma falan, antifriz yerleri falan. Pardon, antifriz arkada. Silecek suyu falan koyma yeri önde. Sen hep böyle tutunarak mı gidersin? Nereye koyacağım bilemedim. Teste başlayacak olursak. İç mekanla başlayalım. Smart'ın bu tipik kumaş kaplamaları var. Torpidoda bir önceki nesil gibi, ilk nesil gibi hatta. Bunda turuncu bir kombinasyon var. Passion şu andaki paketimiz. Bu pakette işte böyle turuncu kaplamalı koltuklar falan geliyor. Kişiselleştirebiliyorsunuz da aynı zamanda. İç mekan çok ferah aslında. Yani dışarıdan göründüğü gibi değil. Değil mi Çağla? Yok, bayağı sen bayağı, test yapıyorsun, evet. konuşuyorsun ya bu arada. Ne diyeyim? Vallahi, Sen maşallah. konuş, bölmeyeyim. Tamam, geçme. söyle, tamam. Bayağı ferah yani, sana da öyle geldi mi? Aynen. Benim bacak boyu uzun biliyorsun biraz. Benim de uzun. Aynen. İşte iyi, rahat sığıyorum yani, uzatabiliyorum bacaklarımı. Şu an tam geride değil koltuk bu arada. Yok değil, onda biraz. Burada böyle havalandırma menfezleri var. 4 tane. Simetrik bir şekilde yerleştirilmiş. Bir tane de devir saati var burada. Bu Passion paketiyle birlikte geliyor. Bak kameramana bak maşallah. Ama anlamadığımız bir şey var. Evet. Eskiler de böyleydi. Dönüyor bunlar. Niye mesela? Niye mesela? Neden böyle? Yani şöyle dönünce ne oluyor abi? Yani şuradaki taksici Yandaki mi? ne? Yok. O Taksici tarafa görüyor. döndü. Bu tarafa dönünce böyle. Öyle. Kim Yan görüyor? arabadaki. Ne oluyor mesela? Görsün diye bilmiyorum. Neden? Mantığını ben anlayamadım. Sonra aşağı indiğimizde burada hemen Piero siyahını görüyoruz. Bu otomobil bu arada tabii biliyorsunuz ki Mercedes tarafından. Çağla burada USB varmış ya. Allah bizi kahretmesin. İnanamıyorum gerçekten. Arabada 2 gündür USB arıyoruz. Burada USB varmış. Bu Mercedes'in A serilerinde kullandığı ekrana çok benziyor, hatırlarsınız onu. Ama tabii bu ekran değil. Bu normal. İşte. Kurtardık. Bu ekran değil. Normal bir müzik sistemi ünitesi. Klasik yazıları olan, klasik düğmeleri Çıkıyor olan. mu? Bu çıkmıyor canım. Ne yapacağım bunu çıkarıp? Çağla eve mi götüreceğim? Hani Bu gece eskiden de çalmasınlar kafa diye. çıkmalı teypler vardı. Pioneer. Sonra arkadaşlar hemen altına iniyoruz. Burada
Bence çok şık tasarlanmış bir klima, iklimlendirme kontrolü var. Şöyle bakın, şu çok kolay ve pratik kullanımlı bir şey. Bence çok güzel. Burada bir Hani tane böyle büyüteç var. İlkokulda şeyler vardı ya, boncuklu. Abaküs. Evet, nedense ona benzettim. Bizim fasulye vardı, abaküs kullanmıyorduk. Ha, sizde daha Biraz çıkmamıştı. fakirdik Doğru. Yok. Hani yaştan dolayı. Bak şurası büyüteç. Görüyor musun? Dereceyi büyüteçle gösteriyor. Çok güzel değil mi? Evet, güzelmiş. Buradan işte kontrolleri yapıyorsunuz. Bence çok güzel, çok pratik ve kullanışlı. Güzel yani, sevdim. Hemen altında 2 tane bardaklık var. Ama o bardaklık biraz küçük bardaklıklar için. Evet, geçen sığmadım. Evet, mesela küçük karton, yani kahve siparişi vereceğiniz zaman Tolga Nevendi. Ha, şeyin söylediği gibi. Recep İvedik'in söylediği gibi. En küçük boy sipariş edin arkadaşlar kahveyi. Yoksa sığmıyor, onu söyleyeyim. Ama çözümü var mı? Var. Hemen şurada bir bardaklık var. Çağla'cığım çek. Aferin. Hemen önünde bir kol dayama var. Bu yukarı aşağı hareket ediyor. Hemen onun altında bir çakmak girişi var. 12 volt. Tavan demişken böyle bir de tavan var arkadaşlar. Bu tavan %60 güneş ışığını kesiyor, şu perde. Bu tavanın da özelliği %100'e kadar UV ışınlarını engel oluyor. Bu böyle PVC bir tavan, cam değil. Plastikler tabii ki sert. Burada anıyoruz şu anda. Plastikler sert. Kapı içi plastikleri sert. Buradaki plastikler sert. Yumuşak hiçbir plastik yok otomobilde. Onu net söyleyebilirim. Sadece buradaki kumaş biraz yumuşak. O da biraz. Ama gene her yeri sert yani. Şurada küçük bir torpido gözü var. Buraya işte otomobilin manueli sığıyor anca. Bir de ruhsat sığıyor. Bayağı bir küçük yani. Ama kapı cepleri büyük. Onun yanında. Biraz daha uzun olmasını isterdim ben kapı ceplerini. Çek canım kapı ceplerini. Pek bir şey olmaz. Daha iyi. Anlaşılır. Otomobilde A sütunu yok yani direk yok. Kapı açıldığında direksiz bir kapıyla karşılaşacaksınız. Bu arada buradaki kolçak açılmıyor arkadaşlar. Sadece böyle hareket ediyor yukarı aşağı ama açılmıyor. Bu mesela içine açılıp bir şeyler konulabilirdi içine bence, şahsi fikrim. Direksiyon acayip güzel. Böyle şey gibi, AMG'lerin direksiyonuna benziyor. Yani burada düğmeler falan. Burada ne düğmeleri var ondan da bahsedeyim. Ses açıp kapatma düğmesi var. Bluetooth'un telefon konuşma şeyi var. Şurada ana menüyü dönebiliyorsunuz. Bu arada göstergeden de bahsedelim. Mesajlar ve servis var. Soğutma maddesi sıcaklığı var. Yakıt tüketimi var. Yakıt tüketimi grafiği var. Start itibariyle Eco Score var. Size bir skor veriyor. Ne kadar ben 8 yapmışım şu an. Fena değil ama yeni resetledim. Çaktırmayın. Ne var başka? İşte yolculuk zamanı var. Kaç kilometre range var ve 100 kilometrede ortalama yakıt tüketimi var. Ortalama hız var. Böyle bir grafik ekran var. Bunun geçişleri falan ben çok sevdim. Bu arada 1488 kilometrede. Direksiyonu da çok sevdim. Böyle gayet etli, deri bir direksiyon bu. Deri kaplı bir direksiyon. Muhtemelen bas pakette bu gelmeyecektir. Şu an Passion'da olduğumuz için bu var, bu direksiyon. Onun haricinde hemen bu işte ana geçiş menülerinin altında küçük 2 tane daha yuvarlak var. Bunlar da limitör ve cruise kontrolün düğmeleri arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunların hissi çok güzel ama sesleri çok güzel. Çağla biraz romandır ondan. Yok, Çağla Tuzla'nın Riviera'sından arkadaşlar. Fransızdır aslı kökeni. Ailesi Fransa'dan direkt Tuzla'ya göç etmişler değil mi Çağla? Direkt yani. Direkt Başka Tuzla'ya göç uğramadan başka bir yer. Bir de kendisi 98 Tuzla burun güzeldir değil Allah mi Çağla? Allah. Teşekkür ederim. Sen ilk esprini. İlk espri. Burnu biraz çeksene Çağla. Aynaya göre bir şey değiştireceğim ben. Güzel. Daha sonra arkadaşlar koltuklar. Tek parçalı koltuklara ben bayılıyorum. Çok seviyorum. Çok sportif görünüyor. Ama sportifliğinin yanında bu koltuklar rahat da. Aynı zamanda. Bayağı Sen rahat mısın? çok rahat. Beğendin mi? Hı-hı. Güzel. Yani bazı tek parçalı koltuklarda şöyle sıkıntılar oluyor. Tasarımları itibariyle. Mesela kafanız çok önde kalıyor. Genelde ben kafam önde kullanırım. Benden baz almayın. Ama kafanız çok önde kalıyor falan. Yani koltuğun şekli bir garip oluyor. Tam yapamıyorlar bence. Ergonomik olarak iyi bir koltuk. Güvenlik açısından da iyi. Kafanız kafalığa yaklaşabiliyor. O açıdan iyi. Ben sevdim koltukları. Hem konfor açısından. Sadece biraz yanal desteği olsun isterdim. Evet. Evet. İsterdik. Sen bayağı iyisin ya bu test konusunda. Ben hep seni alacağım. Vallahi Çağla acayip ya. Maşallah. Konuşuyorsun ama şimdi ne yapayım? Maşallah. Şunu
Ama arkasında bir şey yok değil mi? Yok. Okey. Yalıtım tabii ki yok. Yok. Yani içeri bayağı bir yol sesi alıyor. Rüzgar sesi alıyor. Böyle maalesef. Şu anda belki geliyordur mikrofona. Bilmiyorum ya da ne kadar geliyor. Yani Smart genel itibariyle eskiden beri kusurlu bir otomobil bence. Çünkü zaten otomobil tasarımı, yani otomobil formu böyle bir form değil. O yüzden aslında yani aksaralığının işte bu kadar kısa olmaması lazım falan. Aslında bence... Çok önemli şeyler bunlar. Efendim? Ne? Çok önemli şeyler bunlar diyorum. Maşallah, Olmaz. maşallah. Tam asla bir yani. tester. Maşallah. Bence kusurlu bir otomobil. Yani hiçbir otomobil aksaralı bu kadar kısa olmaz Çağla'cığım. Yani kısa oldukça çünkü konfor azalır aslında. Uzadıkça Bayağı konfor sarsıyor artar. zaten. Sarsıyor, böyle evet. çukurdan falan Çünkü geçerken. bu kadar kısa aksaralığıyla konforlu bir şey yapmak kolay değil. Anladın mı? O yüzden aslında sarsıyor. Geleceğiz o Evet. konulara Çağla'cığım. Tamam. Hepsine geleceğiz. Bugün uzun bir test çekeceğiz. Seni Ancak. iyice bir rezil edeceğim. Rezil edelim. Yok etmeyeceğim kardeşimsin. Sonrasında yalıtım dediğim gibi arkadaşlar. Yani biraz orada müzik sistemine yükleneceksiniz. Biraz ses var. Maalesef yol sesi olsun. Gerçi ince lastikler var üzerinde ama gene de yol sesi, yani şu anda bayağı bir yol sesi var. Var. Rüzgar sesi öyle o kadar abartı değil. Yok. Ama gerçi 120'nin üzerine çıktım, rüzgar sesi de artıyor. Müzik sistemine gelecek olursak Bakalım mı? işte bakacağız. Şey garip mesela geldi bana. Ses açma kapama düğmesi burada var. Hı. Ama burada da var. Yani burada bir karış yok arada, anladın mı? Evet. Çok yakın. Şuna gerek Öyle yoktu bence. koymuşlar. Öyle yani bence simetri olsun diye koymuşlar. Olabilir, Bu sağ ile düzgün sol arasında. O kadar şey yapmayalım. Tamam. Müzik sistemi böyle. Daha çirkin şarkı yok. Gördüğünüz gibi müzik sistemi kötü. Müzik sistemi kötü arkadaşlar. Evet, maalesef. Yani yeter ama böyle yani iyi baslar, iyi tizler beklemeyin. Ortalama bir müzik sistemi. Ortalama biraz altında da olabilir. Bence böyle yani. Sen beğendin mi? Ben Çağla bu beğendim. arada çok arabalara biniyor artık. Evet. Top Gear ve otopark sayesinde. Kendisi F-Type'çi biraz. Evet, en F-Type sevdiğim seviyor. F-Type. Tabii. F-Type de eskiden gelmişti. Ben o zaman otoparkta değildim. Çekemedik. Şimdi araba testten çıktı arkadaşlar. Sonra Alamıyor tekrar muyuz bir teste daha onu? çıktı. Sana ne oluyor ya? Bir daha binmek Alırız istiyorum. alırız. Tamam. Yeni paket gelecek, onu muhtemelen çıkaracaklar teste, o zaman alırız. Bir eleştirim daha var otomobile, emniyet kemerleri. Emniyet kemerleri Evet, boynu gerçekten. çok kesiyor. Burada bir tane takma yeri var koltukta. Yani Ama benim kemeri biraz tarafımda aşağı yok. indiriyor ama o tarafta yok. Bu biraz olsun engelliyor. Okey ama yani ne bileyim, çok uzun boylu bir adam üzerinde mi? Çok uzun boyunlu bir adam üzerinde mi test ettiler? Benim Gerçi de senin uzundur boyun da aslında. uzundur evet. Yani Fransızların o ortak şeyi boyun uzun değil mi Tabii. Çağla'cığım? Olmazsa olmazımız. Tuzla'da mesela ikamet vermezler boynun uzun değilse, Fransa'dan gelmediysen. Ona öyle. da ayrı tapu çıkartıyoruz zaten. Öyle mi? Ha, Tabii. boyuna mı? Tabii boyuna. Ruhsatı var mı senin boynun? Var, olmaz mı? Taşıma Muayenesi mı? falan Her şey maşallah. kullanma, taşıma. Maşallah. Çağla, bu otomobilde nasıl bir motor var? Kaç cc mesela? 999 cc'lik atmosferik bir motor var. Vay be. Sen engin bilginle Tabii, bizi çalıştım aydınlattığın akşam. için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Atmosferik motor var. Gidiyor mu? Gitmiyor tabii ki. Yani 71 şöyle beygir gücünde. 71 beygir arkadaşlar, ama bu 71 beygiri, dur şuraya yazmıştım. Yani bunu arkadaşlar 71 beygiri 6000 devirde görüyorsunuz. O yüzden bayağı üstlere çıkmak lazım. Alt devirleri biraz kötü motorun. Yani üst devirde iyi bak. Üst devirde seri gidiyor, yürüyor. Ama alt devirleri biraz kötü. Kaç torku neydi Çağla? Yine unuttum. Bakıyorum hadi, onu da 6000 bakayım kağıttan Kaç senin o? için. Bak rezil oluyorum şu an. 6000 olan mıydı? Söyle. 6000 olan maksimum gücü kaç devirde ortaya çıkardığı. Tamam. 91 Nm torku var. Bunu da 2850 devirde ortaya çıkarıyor. Maksimum torku. Neymiş? 2850 devirde ortaya çıkartıyormuş maksimum tork. Ya motoru biraz güçsüz açıkçası. Bir turbo versiyon var. O henüz gelmedi. Gelecek mi bilmiyoruz Türkiye'ye henüz. Ben olsam o turbo versiyonu tercih ederdim. O da 89 beygir sanırım. O daha atak ve alt devirleri güçlü bir otomobil olacaktır. Turbo olacağı için. Çağla'cığım. Anladın? Anlamadım da neyse. Şimdi biraz yol açılsın, gösteririm nasıl gittiğini. Alt devirleri bayağı bir kötü. Şanzımana rağmen kötü. Şanzıman. Şanzu mu? Şanzı mı? Şanzı. Şanzıman mı? Şanzıman çift kavramalı. Enteresan şekilde çift kavramalı şanzıman var otomobilde. Manuel olarak kullanıma izin veriyor. Şöyle. Hemen zaten yani çektiğiniz anda direkt vay be. Ah, aslanım yürü. Vay.
Manuelde daha iyi hızlanabiliyorsunuz, daha iyi ivmelenebiliyorsunuz ama genel anlamda performans biraz vasat. Vites topuzu beyzbol topu gibi. Ben küçükken hep beyzbol kullandım. Değil mi? Tabii bizim Sarıyer'de Sizde de oydu beyzbol yani. atasporu tabii. Tabii. Herkesin beyzbol sopası vardır mesela. Oradan pay biç. Şöyle 2 tane mod var. Biri ekonomi, biri de sport. Bastığınızda düğmeye ekranda, ortadaki ekranda bu renkli bir ekran. Zaten çekmiştik. Okey. E ve S olarak gösteriyor. S'ye aldığınızda vites daha üst devirlerde değişiyor ve direksiyon biraz sertleşiyor. Tüketime gelelim arkadaşlar. Tüketim fabrika V'si bayağı bir düşük tabii, böyle 4 litrelerde falan ama şu anda 6.7 gösteren ortalama. Full tabii klima açık, yanıyoruz yazın en sıcak günleri. Dikkatli demeyelim de normal bir kullanımda böyle. Bunu 6.5'a düşürebilirsiniz. 6'ya falan da düşürebilirsiniz ama altının altını çok, yani şehir içi trafiğinde ben olacağını zannetmiyorum. Bu arada şeyden de bahsedeyim, hızlanmadan. Yani otomobil böyle 120'ye kadar çok kolay geliyor. Daha üst hızlara da çıkabilirsiniz. Bu hep sorulan bir soru çünkü kaç yapıyor sorusu klasik. Maksimum 151 miydi? Maksimum 150 kilometre hız, evet 151 kilometre hız ama yokuş aşağı daha da üstte çıkar rüzgar arkana alırsan. İttirici biraz. Çıkar yani, o kadar da böyle performansı yerlerde bir otomobil değil tabii de. Tabii sollamalarda falan çok dikkat etmek lazım. O zamanlarda zayıf kalıyor. Mesela bak şimdi şöyle deneyelim. Şu an 80 kilometre, 83, 5000 devir, 5500 devir, 6000 devir. Çevirsin devir saatini az. Gidiyor. Ben de görüyorum. Hadi. Bunun ismi ne? Saat mi? Devir saati. Devir göstergesi. Gösterge mi, saat mi? Yani şöyle sorayım ben sana. Ha. 1 kilo pamuk mu, 1 Ba- kilo demir mi daha ağırdır? Bu ne, pazar bulmacası mı ya Çağla? Bunu bilirsen cevabı Testeyiz aynı şey ya. çünkü. Allah. İkisinin de cevabı aynı. Öyle mi? Peki 100 litre kaç desimetre küp yapar? 100 desimetre küp yapar. Bildim. İşte ya. Doğru Daha- mu? Daha önce sordum bunu, bilemedin. Yeme bizi şimdi Çağla 2 Ama saat. artık biliyorum cevabını. Yalan mı söyleyeyim şimdi bildiğim şeyi? Şurada pedal shift olsa var ya, tadından yenmez. Brabus'larda falan vardı. Eskiden bir de en üst donanımda vardı eski versiyonda. Tabii Brabus'da tadından yenmez. Bak şimdi geldik. Oturduk gaza. Üst devirler iyi. Ama bir kere de sıfırdan hızlanırım, o zaman bakarsınız. Bir de o zaman görün. Bir de o zaman görün. Rüzgardan etkileniyor mu sürüş sırasında? Onu söyleyelim. Etkileniyor. Evet. Çünkü zaten otomobilin yapısı itibariyle biraz da böyle yüksek ve dik bir yapısı var. Rüzgardan etkileniyor. Ama Mercedes mühendisleri, smart mühendisleri rüzgardan etkilenmemesi için bir sistem koymuşlar otomobile. Rüzgar asistanı deniyor buna. Nasıl çalışıyor? Araştıracağım bunu. Dün araştırdım, biraz bulamadım. Kaç kişi bu asistanlar? Bunlar var espri falan ha. Evet. Bak sen ya. Gözünü hiç çıkarmıyorsun Çağla'cığım. Sen neden çıkarmıyorsun? Beni tanıyorlar artık. Benim de var. Sen niye çıkarmıyorsun? Çıkarmayacağım. Tanınma diye yolda. Tanınma yok, hayır. Süspansiyonlara gelelim. Süspansiyonlar sert arkadaşlar. Yani mümkün olduğu kadar konforlu tutmaya çalışmışlar otomobili. Bir önceki daha sertti. Ona göre çok daha konforlu. Yol tutuşu mümkün olduğu kadar iyi. Yani bundan daha iyisi bence olmaz. Yani süspansiyonda hep şöyle bir durum var. Hep böyle gidiyorsunuz arabada. Dın 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 dın. Özellikle İstanbul'da her şeyi hissediyorsunuz. Yani Avrupa'da falan çok daha farklıdır muhtemelen. Asfalttan dolayı. Bu arada Avrupa'da inanılmaz kullanılan bir otomobil. Çok fazla var yani. İşte Fransa'da, İtalya'da acayip fazla kullanıyorlar. Çok fazla Sen var. Fransa'yı iyi bilirsin zaten. Tabii benim ikinci diyorsun. Vatanım. Sen de ama. Çağlaşım lütfen Tuzla'dan. Direksiyon hissi güzel. Ben Smart'tan direksiyon hissini seviyorum. Bir öncekini daha çok seviyordum. Daha mekanik hissettiriyordu. Bu elektrik destekli biraz yapay hissettiriyor. Daha önceki bayağı böyle go-kart gibiydi. Ama bunun da tepkileri çok iyi. Netliği iyi. Net yani. Gecikme fazla yok. Ama bir öncekinin daha güzeldi bence. Yani bu da iyi bir direksiyon hissi bence. Dönüş çapı inanılmaz. Acayip bir dönüş çapı var ya. Durduğun yerde böyle sıfır çizebilirsin yani. Çok iyi bir dönüş çapı var. Bu arada uzunluğu 2.69'muş Çağla'cığım. 96 değil. Yanlış söyleme. Sen yanlış söyledin. Orada ben değil bir kere. 2.5 metre yani. Güzel. Dikey park edebilirsiniz. Bir de 4x4 modeli var. O da 4 kapısı. Tasarım aynı bu sefer. Bir önceki kasa gibi değişiklik yok. Tasarım aynı. Bunun arkasına 2 tane daha kapı koyulduğunu düşün. 2 tane de koltuk koyulduğunu düşün. Yani bir tane.
limitlerde ne yapıyor? Limitlerde onu da söyleyeyim. Limitlerde biraz garip hareketler yapıyor. Yani virajda limitteyseniz biraz garip hareketler yapıyor. O sırada da ESP devreye giriyor. O da bahsettiğim gibi aks mesafesinin kısalığından dolayı. Çok limitlerde kullanmamak lazım arabayı. Garip kayıyor. Yani hiç alışık olmadığınız bir şekilde başka otomobillerden alışık olmadığınız bir şekilde kayıyor. Böyle göbekten kayıyor yani. Otomobil ne önden ne arkadan göbekten kayıyor. Çok küçük olduğu için. Anladın Çağla'cığım? Anladım. Fark ettim. Kafa salladın ya. Hı hı. Çok anlayışlısın. Onaylıyorum. Onaylıyorsun. Şöyle çevireyim. Sonuca gelirsek arkadaşlar. Ben Smart'ı seviyorum. Bence kusurları olan işte Açıklasana Çağla'dan biraz. yani Çağla'dan örnek gösterirsin. Seviyorum yani kusurlu şeyleri biraz. O yüzden olabilir. Ha bu arada bitirmeden önce şeyi söyleyeyim. Öncekinin fren pedalı dozajına alışmak çok zordu. Bunun hala zor. İlk noktada biraz boş. Ondan sonra bir anda tutmaya başlıyor. Alışıyorsunuz zamanla ama ne bileyim işte bir yani Mercedes'in normal binek bir modeli gibi değil. Hemen oturduğunuzda 20 dakika sonra alışamıyorsunuz pedala. Bir iki gün geçirmeniz ve öyle alışmanız lazım. Biraz bastığınızda frene kafayı öne basıyor. Ona biraz alışmanız lazım. ABS biraz erken devreye giriyor. Buna alışmanız lazım. Bir önceki modelde mesela daha geç devreye girerdi. Sonuca gelirsek kaç para Çağla'cığım bu araba? 60.800. 60.800. Bize mi? Yani belki bir şeyler yaparlar. Ufak bir şeyler bilemem. yaparsın. Bir çıtır. Tamam. 60.800 iyi para. Değil mi? İyi aynen. Sen gördün mü bir arada? Yok hiç görmedim. İnşallah. İnşallah. 60.800 iyi para. Evet. Verir miydim? Vallahi düşündürüyor. Smart'ı çok seviyorum ben ama gerçekten düşündürüyor. Herhalde ikinci elini alırdım bilmiyorum şu an. Ben Bir şey vermezdim. Evet, şehir içinde çok pratik. Dönüş yapı çok iyi. Park Tabii ederken avantaj. de kolay. Park ederken kolay. Yani diklemesine bile park edersiniz. O efsane vardır ya. Yapabilirsiniz yani bunu. Evet, bitirelim o zaman Çağla'cığım. Haydi Çağla ile canım. bu testi beğendiyseniz şuralarda bir yerlerde beğen tuşu var. Beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Forfor'da görüşürüz. Belki Forfor'da Çağla ile yaparız. Yorumlara göre tabii iyi yorum yaparlarsa. Bence kimse bir daha beni Beğenin. istemeyecek. Hadi ya. O kadar umutsuz olma. Biraz sesli konuş. O kadar umutsuz olma. Bazen gözlüklerini çıkar. Gülümse insanlara. Gülümse hep gülüyorum ben Mutsuz zaten. etme insanları. Bu arada bagaj var ha otomobilde. 260 litre bagaj var. Kötü değil yani. Hatta böyle perde bile var üstte. Yeter mi 260 litre Çağla? Yeter canım. Vallahi mi? Tabii. Baya geniş. Bayağı değil canım. 60 oldu. Ama 160 yani büyük o. 2 tane çanta alır seyahat çantası. Diklemesine. Diklemesin. Tabii. Direksiyonu bırak. Benim sırt çantamı Ha. bayağı Senin sırt aldı. çantan almaz. Aldı işte Aldı mı? geçen gün Ha. söyledi ya. Pardon. O kadar da büyük değil aslında. Şurada da cepler var bak onlar da kullanışlı. Arkaya şu koltuğun arkasına da bir şey atabilirsin. Bir de file var orada. O Pazardan mesela ne iş? patates soğan aldım bir şey aldım. Oraya. O fileye attım. Gerçekten mi? Tabii, yok değil tabii ki başka bir şeyler koy yani. Şaka yapıyoruz Dosya. zaten. Ha, pardon. Şaka kötü olunca anlaşılmıyor Kötü. ya bende. Kötü kötü. Bayağı zor. Hadi tak bakalım şimdi takabilirsen. Dur bakalım. Bismillah. Oracım gel. Ne yapıyorsun? Servis işine girdik. Ne vardı sizin abi? Bizim bir pandizot var ya. Abi pandizot kolay ya. Ses mi yapıyor? Çok güzel 4 tane çıkma lastiğim geldi. Vereyim mi onları sana? Adamın hanımı bir tanesini yarmış. Güzel fitil attırdım ben ona. 0 lastik. Vereyim mi onları? Hangisi? Dıştan fitil yaptırdım. Çok güzel tıraşlattım. Hiç belli olmuyor. Vereyim onları sana. Abi şunun motoru indirip hemen hallediyorum. Tamam, hemen eyvallah. geçiyorum. Eyvallah. Buralarda. Otur bir çay iç. Çağla. Abine bir çay söyle. Bana da bir oralet. Bu da benim çırak. Yeni başladı. Okumamış. Annesi verdi yanıma. Neymiş motoru açmıyormuşuz. Demek ki. Ha, güzel. Abinin arabasını bir iç dış güzel yıkayın öyle verin. Hadi abi hayırlı yolculuklar. Yengeye çok selam. Çok sağ olasın. Allah razı olsun. Hadi, Hayırlı hadi. işler. Bereketin bol olsun.